Neden dünya üzerinde insanlar farklı dilleri konuşuyor? Avrupa Konseyi'nin resmi afişi, Saddam Hüseyin'in gizemli kazıları ve hatta Matrix filmindeki gemiyle Orta Doğu'nun kadim medeniyeti arasındaki bağlantı ne? Hiç düşündünüz mü? Tek bir atadan geldiysek neden tek bir dil tüm tarih boyunca devam etmedi de günümüzde sınır komşusu ülkeler bile farklı diller konuşup insanlar anlaşmakta zorluk çekiyor? Hadi insanların neden farklı dillere ayrıldığının tarihsel incelemesini bu videoda dini metinler ve kadim Babil uygarlığının kibir dolu başkaldırısı üzerinden inceleyelim. Irak devletini uzun yıllar yönetmiş diktatör Saddam Hüseyin, 1970'lerin sonunda başlayıp 1980'lerde hız kazanan bir projeyle Orta Doğu'nun en eski medeniyetlerinden biri olan Babil antik kentindeki kazılara birdenbire önem vermeye başladı. Daha sonra artık ne bulduysa bu projeye milyonlarca dolar akıtmaya ve hızlandırmaya büyük önem verdi. Ardından kendisini Yahudi Krallığı'nın başkenti Kudüs'ü yıkan ve Yahudileri sürgüne gönderen 2. Nebukadnezar'ın varisi olarak ilan ederek kazı alanındaki pek çok yere ismini kazıttı. Peki burada ne buldu? Çeşitli spekülasyonlar olsa da gerçeğin asıl açığa çıkmamasının nedeni 2003 yılındaki 2. Körfez Operasyonu. Hani Irak'a demokrasi geldi ya, ardından Irak'tan paha biçilemez ve kadim hazineler taşıdıkları sırlarla birlikte Amerika'ya ve Avrupa'ya taşındı. 100 milyonlarca dolara bu eserler satıldı. Bazıları da satılmadı ve sır oldu. İşte insanlık tarihinin en gizemli ve temel sırlarından biri de belki bu nedenle açığa çıkmadı ya da çıkarılmadı. Dini metinlerle nesnel yaklaşan modern bilim çoğu zaman karşıt gibi görünür ama ikisi de insanlığın tek bir ortak atadan geldiğini doğruluyor. Peki o zaman neden bugün dünyada 7000'den fazla dil konuşuluyor? Tevrat'a göre insanlar aynı dili konuşuyordu. Babil ise antik dünyanın en büyük metropolüydü. O dönem insanlar güçlerini ve birliğini göstermek, adlarını ölümsüzleştirmek ve göğe ulaşmak için tuğla ve ziften devasa bir kule inşa etmeye karar verdi. Amaçları bir bakıma Tanrı'ya meydan okumak ya da onun seviyesine ulaşmaktı. Kral Hammurabi döneminde başlanıldığı tahmin edilen ilk kule, Asur kralı Sanherib tarafından M.Ö. 689'da yıkıldı. Fakat Sanherib'in yerine geçen oğlu Asarhaddon babasının yaşattığı bu imhanın tanrıları kızdıracağını düşündü ve sıfırdan kulenin yapımına girişerek ilk katlarını yaptı. Kuleyi tarihteki o en ihtişamlı, efsanevi haline getiren süreç, Asur İmparatorluğu yıkılıp yeni Babil İmparatorluğu kurulunca yaşanacaktı. Kral Nabopolassar inşaatı devraldı, onun ölümüyle oğlu 2. Nebukadnezar işi bitirdi. Yüz binlerce köle sıcağın altında kan, ter ve gözyaşıyla kuleyi tam 7 katlı ve 90 metre yüksekliğinde devasa bir anıta dönüştürdü. Ama Nebukadnezar'ı tarihe asıl kazıyan bu kule kadar Kudüs'ü yıkışı ve Yahudilerin sürgünüydü. Nebukadnezar'ın kibirle diktiği bu kulede yaklaşık 150 yıl ayakta kalabildi. Çünkü bir felaket kulesinin de başına gelecekti. Milattan önce 479'da Pers kralı Xerxes, Babil isyanını bastırırken kuleyi tekrar ağır şekilde yıktı. Hani bu 300 Spartalı filmindeki Xerxes. Daha sonra milattan önce 331'de Büyük İskender kulenin namını duymuştu ve şehre geldiğinde Babil kulesini tekrar dikmek istedi, enkazı temizletti. Fakat ömrü yetmeyince kule bir daha asla inşa edilemedi. Babil Kulesi tarihe karışmıştı. Ancak onun temsil ettiği fikir, yani insanlığın tek bir merkez etrafında birleşme arzusu hiçbir zaman tamamen yok olmadı. Bildiğimiz tarihin anlattığı hikaye burada bitiyor ancak Sümer tabletleri, Tevrat ve hatta İslami kaynaklara göre gerçek çok daha farklıydı. Sümer tabletlerine dayandığı öne sürülen teoriye göre ise tablo çok daha farklı. Sümer metinlerinde geçen Anunnaki adlı tanrılar aslında gökyüzünden gelen uzaylı bir ırktı. İnsanlık ise bu tanrılar tarafından onlara hizmet edecek bir iş gücü olarak yaratılmıştı. Bu teoriye göre Babil Kulesi de bir tapınak değildi. Tanrı Marduk'un uzaydaki diğer Anunnakilerle haberleşmek için inşa ettirdiği bir tür vericiydi. Gökyüzüyle iletişim kurmak için tasarlanmış bir uzay istasyonuydu. Buna göre göklere ulaşmak ifadesini mecazi değil, tamamen gerçek anlamdaydı. Kule, doğrudan tanrılara sinyal göndermek için inşa edilmişti.
Babil kelimesi Akatça tanrıların kapısı anlamına gelir. Sümer inanışına göre Anunnaki adlı tanrılarda iki rakip klandı. Enki ve Enlil. Enki'nin soyundan gelen oğlu Marduk, rakibi Enlil'in bölgesinin tam ortasında bu kuleyi inşa ederek güçlenmek istedi. Baştanrı Enlil ise yapımına başlanan bu kuleyi kendi otoritesine başkaldırı olarak gördü ve inşaatta çalışan ve aynı dili konuşan binlerce işçinin dillerini karıştırdı. Artık birbiriyle anlaşamayan işçiler yüzünden proje durdu. Kule yarım kalmış halde terk edildi. Tıpkı dini metinlerin anlattığı gibi kibirle yükselen bir proje, dillerin karışmasıyla son buldu. Tevrat'a göre de olay bu şekildedir. Tüm insanlık aynı dili konuşurdu. Göklere ulaşan bir şehir ve kule inşa etmeye karar verdiler. Tanrı ise bu kibri görünce dillerini karıştırıp onları yeryüzünün dört bir yanına dağıttı. Peki kitapların en doğrusu Kur'an hiç Babil Kulesi geçmiyor mu? Doğrudan geçmiyor. Ama Taberi ve İbn Kesir gibi erken dönem İslam tarihçileri Yahudi kaynaklarından gelen aktarımlarla bu hikayeyi eserlerinde genişçe işlemiştir. İslam tarih kitaplarında bu kule genellikle Nemrut'la ilişkilendirilir. Hazreti İbrahim'e meydan okuyan Nemrut'un Allah'a savaş açmak için Babil'de devasa bir kule inşa ettirdiği, Allah'ın da bu kuleyi bir rüzgarla yerle bir ederek o zamana kadar tek dil konuşan insanların dillerini 72 parçaya böldüğü rivayet edilir. Ama bunu netleştirmek gerekiyor. Bu detaylar Kur'an-ı Kerim'in kendisinde yok. İlginç bir şekilde Kur'an'da da çok benzer bir kule motifi geçer. Ama olay Babil'de değil, çok daha sonra Antik Mısır'da Hazreti Musa ile Firavun arasında yaşanır. Kasas suresinin 38. ayetinde Firavun, veziri Haman'a şöyle seslenir: "Ey Haman! Haydi benim için tuğla ocağını tutuştur da bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahına çıkarım. Şüphesiz ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. Mü'min suresinin 36 ve 37. ayetlerinde de aynı talep göklerin yollarına erişmek ifadesiyle tekrar edilir. Yani Tevrat'taki göklere ulaşmak için kule inşa etme fikri Kur'an'da yer değiştirip Babil'den Mısır'a, Nemrut'tan Firavun'a taşınmış gibi görünüyor. Rum suresi 22. ayetinde göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Peki bu ibretler neydi? Tevrat'a göre bu çeşitlilik bir cezaydı. İnsanoğlunun kibrinin bedeli. Ama Kur'an'a baktığınızda tablo tamamen değişiyor. Dillerin ve renklerin farklılığı burada bir lanet değil, tam tersine Allah'ın kudretine işaret eden bir mucize, bir güzellik olarak anlatılır. Tüm bunlardan yola çıkarsak, kibre düşen insanlar göklere ulaşan bir kule yaptı ve kibirleri yüzünden dilleri karıştırılarak cezalandırıldı. Peki Babil Kulesi gerçekten sadece antik çağlarda yıkılmış bir yapı mıydı? Yoksa temsil ettiği fikir günümüze kadar ulaşmayı başardı mı? Babil Kulesi hikayesinin merkezinde tek bir düşünce vardı: İnsanlığın tek bir merkez etrafında birleşmesi. İşte bu nedenle bazı kişiler modern dünyadaki küreselleşme hareketlerini Babil Kulesi'nin günümüzdeki yansıması olarak görüyor. Bu tartışmaların en çok gündeme geldiği örneklerden biri Avrupa Konseyi tarafından yıllar önce yayımlanan dikkat çekici bir afişti. Afişte Babil Kulesi'ni andıran bir yapı görülüyor ve üzerinde "Many Tongues, One Voice" yani birçok dil, tek vizyon sloganı yer alıyordu. Bazı çevreler bu afişi Avrupa halklarını ortak bir gelecek altında birleştirme fikrinin sembolü olarak yorumladı. Hatta işin daha da çarpıcı yanı, Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki binası bile kasıtlı olarak bitmemiş bir görünümle inşa edildi. Sanki Bruegel'in o ünlü Babil Kulesi tablosundaki yarım kalmış kule, beton ve çelikle yeniden dikilmiş gibi. Ancak bazıları çok farklı düşünüyordu. Onlara göre Babil Kulesi tesadüfen seçilmemişti. Bu afiş, insanlığın yeniden tek bir siyasi ve kültürel yapı altında toplanmasını hedefleyen küresel bir projenin sembolik ilanıydı. Benzer yorumlar günümüzde Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu, küresel finans sistemleri, dijital para projeleri ve uluslararası kuruluşlar hakkında da yapılmaktadır. Peki bu hikaye kadim Babil'de mi kaldı yoksa hala aramızda mı? Aslında ünlü film Matrix'te şifrelenmiş şekilde görebiliyoruz. Filmdeki o efsanevi gemiye bir bakın. Adı Nebukadnezar. Tesadüf mü? Hayır. Wachowski kardeşler bunu bilerek seçtiklerini doğruladı.
Çünkü Babil kralı da Morpheus gibi hatırlayamadığı ama bir türlü vazgeçemediği bir rüyanın peşindeydi. Sonuçta binlerce yıl önce kerpiç ve ziften yükselen o fiziki kule çoktan yerle bir oldu. Acaba temsil ettiği insanlığı tek bir merkezden yönetme ve ilahi olana meydan okuma arzusu bugün modern dünyanın çelik binalarında, küresel finans sistemlerinde ve dijital ağlarında yaşamaya devam ediyor mu? Peki sizce teknoloji ve küreselleşme ile birlikte aslında yeni bir Babil Kulesi mi inşa ediyoruz? Yoksa tarihin o kaçınılmaz döngüsünün içinde sadece birer figür müyüz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bu tarz tarihsel gizemlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın.